Hiç hayal ettiniz mi? Bir gün gözünüzü açtığınızda dünyanın artık eski dünya olmadığı, etrafta yaşayan ölülerin olduğu bir hayata uyanıyorsunuz. No, I am not a human. İşte böyle bir oyun. Bu videoda oyunda %100 ihtimalle ziyaretçi olan karakterleri ve hikayeleri anlatacağım. Oyunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Bir gün uyandığınızda haberlerde güneşin gündüz vakti dışarı çıkan herkesin diri diri yanmasına neden olacak kadar eşi benzeri görülmemiş bir sıcaklığa ulaştığını duyuyorsun. Aynı zamanda insanların davranışlarını ve görünüşlerini taklit eden yaratıklar hakkında dedikodular yayılıyor. Bu yaratıklara ziyaretçiler diyorlar ve senin de insanları evine alman gerekiyor. Aksi takdirde her gece kapına gelen ve sürekli "Yalnız mısın?" diye sorular soran uzun boylu biri evine zorla girecek. Bu uzun boylu, solgun görünümlü ve her an bize saldıracakmış gibi gözüken ziyaretçiye Solgun adını takmışlar. Ancak içeri aldığın hemen hemen herkesin kendisi de bir ziyaretçi olma ihtimali taşıyor. Hazırsanız ben Buff ve iyi seyirler dilerim. Oyunun en kötü niyetli ve bilinçli ziyaretçisidir. İnsan taklidi yapmaz. Kaba kuvvet kullanmaya yatkındır. İlk teması avcı olarak bilinen sakal bir adam ile gerçekleşmiştir. Avcı onu içeri girmek isteyen bir insan sanmıştır fakat reddetmiştir. Misafir reddedilince pencereden girmeye çalışmış, avcı silahını gösterince gitmiştir. Ertesi gün uzun, sarkık derili gerçek formuyla avcının silahını elinde tutarken avcının evine geri dönmüş, silahı ikiye bölerek avcıyı savunmasız bırakmıştır. Avcı ise bu olaydan sonra kendini güvende hissetmediği için evimize gelip bizi sığınmak istediğini söyler. Davetsiz misafirin görevi ise insanları evlere hapsetmek ve dışarıdakileri ayıklayarak diğer ziyaretçi arkadaşlarına yardım etmektir. Onun hakkında duyduğumuz ilk şey aslında birinci gündeki radyoda geçer. Korku içinde o solgun olanın insan olmadığından bahsederler. İkinci günde bir grup gencin yakınlarda yerde uzandığı sırada onun pencerenize dik dik baktığını görebilirsiniz. Gençlerin o halde olması elbette onun yüzündendir. Üçüncü günde televizyonda ondan solgun manyak diye bahsederler. Evinin etrafı askerlerle çevrili olmasına rağmen gelip yalnız olup olmadığını sormak için kapını çalar. Eğer oyuncu yalnız olmadığını söylerse hayal kırıklığına uğramış bir ifadeyle oradan ayrılır. Dördüncü gün geldiğinde katliamına devam eder. Evinin etrafındaki askerler artık bir ceset yığını haline gelmiştir. Ve o pencerende bu kafalardan birini sergilemektedir. Beşinci günde kafayı bir kazığa geçirip dişlerini sökerek ve güneşin onu yakmasına izin vererek küçük bir gösteri yapar. Dokuzuncu gün geldiğinde kapını tekrar belirir ve halkımızdan birinin tek bir kelime yüzünden nasıl ölümsüz olduğuyla ilgili gizemli bir nutuk çekmeye devam eder. Sonra seninle bir oyun oynamak istediğini söyler. Eğer evine aldığın misafirlerden 2 veya daha fazlası ziyaretçi ise içeri dalacaktır. Eğer oyuncu başarılı olursa davetsiz misafir grubun lideri olmadığını ve sadece emirleri uyguladığını söyler. 11. gün gelir ve bunu yapacağı son görüşme olduğunu söyler. Ayrılmadan ve bir daha asla dönmeden önce son bir kez oyuncunun yalnız olup olmadığını sorar. Görünüşe göre ona sadece evlerin dışındaki insanları ortadan kaldırması ve herkesin diğer insanlarla birlikte içeride kapalı kalmasını sağlaması için açık emirler verilmiş. Muhtemelen diğer ziyaretçi arkadaşlarına yardım etmek için. Ancak kesin olarak bildiğimiz tek şey davetsiz misafirin yarattığı korkudan zevk aldığıdır. Kasiyer kadın oyunda karşımıza çıkan ve ne zaman kapımızı çalmaya geleceği kesin olan nadir karakterlerden biridir. İlk gün o uzun boylu solgun ziyaretçiden hemen sonra kapınızı çalar ve kendisini yeni kovulmuş kasiyer olarak tanıtır. Bizim evimize gelme sebebi ise yaşadığı şehirdeki asfaltın sıcaktan erimesi ve evinin ziyaretçiler tarafından saldırıya uğramış olmasıdır. Aslında çok nazik ve kaygılı biridir. Kapıda onu reddederseniz size teşekkür edecek kadar kibar davranır. Ancak onu içeri aldığınızda anlattığı hikaye buz kesmenize neden olur. Anlattığına göre evine gittiğinde koridorda tanımadığı bir sürü yabancı insan görür. Fakat bu insanları ev arkadaşının arkadaşları sanar. Odasına girdiğinde ise ev arkadaşının yatağın üzerindeki cansız bedeniyle karşılaşmıştır. Arkasından gelen bir adam kasiyer kadının kollarından tutmuş, onu mutfağa oturtmuş, devasa başka bir adam ise çıkışı kapatmıştır. Kasiyer kadın onu incelemeye başladıkları sırada bir boşluk bulup kaçmış ancak dışarıdaki güneş ışınları yüzünden yere yığılmıştır. Buradaki en büyük detay bütün gün dışarıda kalması
kalmasına rağmen güneşin onu yakmasına dair hiçbir anısının olmamasıdır. Kendisi bile acaba ben de mi onlardanım diye sorgulamaya başlar. 5. güne geldiğinizde aniden tavrı değişir, ölümün yaklaştığını, ziyaretçiler ile insanların birbirinin ayna görüntüsü olduğunu söyleyerek gerçek kimliğini açıklar. Aslında tüm işaretler televizyondaki tariflere uygundur. Dişleri bembeyazdır ve tırnakları hiç kazı yapmadığını söylese de kirlidir. Bu karakter size dış görünüşe değil testlere güvenmeniz gerektiğini öğreten bir eğitim görevi görür. Bu karakterde 4. gece kapınızı çalması garanti olan biridir. Onu genellikle yumurta kafa dediğimiz bir adamın kediyi içeri almamızı söylemesiyle tanırız. Kediyle birlikte mecburen o da içeri girer. Kendisinin eski bir bale dansçısı olduğunu iddia eder. İnsan olduğunu kanıtlamasını istediğinizde ise 2 kolum, 2 bacağım ve 1 kafam var gibi oldukça zayıf bir bahane sunar. Kedi kadın davetsiz misafirle en çok benzerlik gösteren ziyaretçidir. Her ikisi de bir deri kostüm giymiş gibi görünür ve insan taklidi yapmaya pek tenezzül etmezler. Sadece verilen emirleri uyguladığını ve başka bir komut gelene kadar evinizde bekleyeceğini açıkça söyler. En tüyler ürpertici an ise onu ateş ettiğiniz zamandır. İlk atışta boynunu yana çevirerek ıskalamanıza neden olur. İkinci atışta boynunu doğal olmayan bir şekilde ta sırtına kadar büker. Üçüncü atışta ise vücudunu saniyeler içinde bir top şekline sokarak yorulduğunu söyler. Kedi kadın hakkında pek bir şey bilmesek de bize bıraktığı sevimli kedi aslında bir can kurtaran görevi görür. Onun için mama sipariş eder ve mamayı yedirirseniz o gece kimse size saldıramaz. Böylece tüm geceyi güvenle geçirebilirsiniz. Paltolu adam rastgele zamanlarda gelse bile her zaman bir ziyaretçidir. En büyük sırrı ise vücut ısısındadır. Güneşin ısısını asla hissetmez. Aksine sürekli donar ve hiç terlemez. Bu yüzden o kalın paltosunu asla çıkarmaz. Ayrıca içeri girdiğinde tavanın alçaklığından şikayet eder. Yani klostrofobisi vardır. İçeri girdikten bir gün sonra size büyük sırrını göstermeye hazırlanır. Tişörtünü kaldırdığında karnında devasa dönen bir boşluk olduğu görülür. Eğer o sırada odada başka misafirleriniz varsa bu boşluğu gördükleri anda hepsi anında birer cesede dönüşür. Aslında bu güçleri üzerinde bir kontrolü yoktur. Bu durum ona sürekli acı verir ve yanlışlıkla diğer ziyaretçi arkadaşlarının bile zarar vermesine neden olur. Kızını arayan bu adam oyunun hikaye evreni hakkında en çarpıcı bilgileri veren karakterdir. Femma'nın 2 yıl önceden beri kasaba dışındaki iblisleri bildiğini, yolsuzluk yapıp tanıkları ortadan kaldırdığını anlatır. Ziyaretçilerin uzaylı değil, dünyaya özgü canlılar olduğunu söyler. Kendi ölümsüzlüğünü ise ancak öldüğümüzde keşfedebileceğimizi savunur. Kızının kaybolmasıyla ilgili en karanlık teori ise gece farkında olmadan kızını yediği ve bu dehşet verici olaya dair tüm anıları sildiğidir. Görünüşte normal bir insan gibi dursa da oyunun en bariz ziyaretçilerinden biridir. Femma tarafından evinden atıldığını ve çocuklarının elinden alındığını anlatır. Ancak işin aslı çok daha korkunçtur. Çocukların dediği varlıklar aslında toprağın altından kazarak gelen veya tel örgüleri parçalayan canavarlardır. Sizi cesetlerden dağlar kurmakla tehdit eder ve o an yavrularının eve doğru emeklediğini duyduğunu söyler. O ölmeden hemen önce çocuklarına gelip boş evimizi almalarını haykırır. Bu karakter bize Femma'nın ziyaretçileri yakalayabildiğini ama onlarla savaşmak için aslında ne kadar yetersiz kaldığını gösterir. Ve hakkında konuşacağımız son ziyaretçi ise Nine'dir. Nine normal bir insan gibi görünebilir ama tüm oyundaki en ince ziyaretçi işaretlerinden birine sahiptir. Kapıyı çaldığında yürümekten ne kadar yorulduğundan ve biraz dinlemek için içeri girmek istediğinden bahseder. Karakterimiz neden özellikle burayı seçtiğini sorar. O da kaderin bizi bir araya getirdiğini ve tanışmamızın bir nedeni olduğu bahanesini uydurur. Neden evimizin önünden geçip gitmediğini sorarız. Nine ise devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu söyler. Gün içinde ona nereli olduğunu sorarız. Nine ise şehirde bir gökdelende yaşadığını açıklar. Kocası veya çocukları yokmuş ve günlerinin çoğunu bir bankta oturup sadece dedikoduları dinleyerek geçirirmiş. Ancak kataklizmden sonra etrafında hissettiği tek şey keder olmuş. Bu da onu daha fazla yaşam olan bir yer aramaya ve sonunda bizim evimize yönlendirmiş. Ertesi gün ona herhangi bir akrabası olup olmadığını sorarız. Nine ise sadece herkesin onu ya unuttuğunu ya da zaten öldüğünü, küçük şeylerle uğraşmaktan onu umursamayacak kadar meşgul olduklarını söyler. Ama aynı zamanda komşusunun her zaman nazik olan ve ziyaretine gelen
Hatta neneyi kıskandıran torununun hikayesini anlatır. Ancak komşu öldüğünde torununun tek istediğinin kadının geride bıraktığı ev olduğu ortaya çıkmış. Gerçek doğasını gizlemiş ve hatta kadına kocasının ölmüş olmasının onunla benzerliği nedeniyle bir şans olduğunu bile söylemiştir. Kocasına ne olduğunu sorarız ama o kocasının ne kadar berbat biri olduğuna dair bir nutuk çeker. Ailesi onun iyi biri olduğunu söylediği için, sadece onlar istediği için onunla evlendiğini anlatır. Ancak evlendikten sonra kocasının yemeğini beğenmemek veya içki içerken onu görmezden gelmek gibi gerçek yüzünü gösterdiğini, ta ki bir süreliğine ölene kadar onun ölümden mutlu olduğunu, sonunda tekrar yalnız hissetmeye başlayıp televizyona yönelene ve koltuğunda oturup başkalarını dinleyene kadar anlatır. Bankta oturmanın nasıl olduğunu sorarız. Nine bunun kendisinin biraz daha iyi hissettirdiğini söyler. Ancak dünya kaosa sürüklendiğinden ve herkes kendini eve kapattığından beri artık yanından geçen bir yaşam hissedememiş ve tekrar yalnız hissetmeye başlamış. Herkesin birbirine yabancı gibi baktığı ve bir şeyler hakkında yalan söylemeye devam ettiği dünyanın durumundan nefret eder. Ancak bu aslında en ironik cümlelerden biridir. Çünkü kendi ziyaretçi statüsünden hiç bahsetmez. Diğer tüm garantili ziyaretçilerin aksine ona ateş etmek için ücretsiz bir fırsat yoktur. Bunun yerine bir kez fark edildiğinde bir daha görmezden gelinemeyecek çok ince bir ipucu bırakır. Her birkaç cümlede bir yüzü yavaş çevirir. Bu da muhtemelen tıpkı davetsiz misafir gibi bir deri kostüm giydiği anlamına gelir. Ayrıca gözlerinin kan kırmızısı olduğunu ve tam tamına 12 parmağı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu oyunda kaçırdığım detaylar ve hikayeler var ise bunları videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.